Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kışın hiç üzerinizden çıkarmayacağınız harika bir kapşonlu hırka çalışacağız arkadaşlar. Görünüşünü şöyle göstermek istiyorum. Bu hırka altıgen motiflerden yapılmış ama altıgen motiflerden yapılan hırkalara hiç benzemiyor ve kimse de altıgen motiften yapıldığına inanmıyor arkadaşlar. Çünkü kullandığım ip batik bir ip olduğu için gördüğünüz gibi tek seferde örülen bir hırka gibi duruyor. Elimde olan gördüğünüz şu düğmeleri ekledim ve gerçekten çok güzel oldu. Ben buna hırka demek istemiyorum. Ben buna mont demek istiyorum. Gayet kalın ve sıcak tutacak bir hırka. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben şöyle BİM'den aldığım ipler Sweet Baby. Ören Bayan'ın Sweet Baby. Bebe ipi ama hemen şöyle soracak olursanız bebe ipiyle olur mu diye, tam bizim bildiğimiz bebe ipleri değil de sanki Alize'nin Süperlena ipine benziyor arkadaşlar. Yani bu ipi bulamazsanız normal Alize'nin Süperlena ipiyle de örebilirsiniz. Zaten lastiklerini gördüğünüz gibi Alize'nin Süperlena klasik ipiyle ördüm. Ne kadar ip gidiyor derseniz arkadaşlar toplamda 9 tane ip almıştım. 8 tane bu ipten gitti. Yaka ve kol lastiklerine de, yani zaten kapşon, yaka her tarafına komple yapıyoruz. Birazdan göreceksiniz. Sadece bir yumak kullandım. Yani toplamda 9 yumak yeterli oluyor. Benim yaptığım oldukça salaş bir model. Kaç beden derseniz 36 bedenden 42 bedene kadar rahatlıkla, hatta 44 bedene kadar rahatlıkla giyebilirsiniz. Şöyle hemen ölçülerini de vermek istiyorum. Bu sene biliyorsunuz çok salaş hırkalar, bluzlar, yelekler çok moda. O yüzden ben de oldukça salaş yapmak istedim. Şöyle hemen enini ölçtüğümde toplamda 51 santim eni arkadaşlar. Hemen boyunu da şöyle ölçmek istiyorum. Omuz hizasından ölçmek istiyorum. Hemen size fikir olması amaçlı. 60 santimde boyu arkadaşlar. Zaten birazdan göreceksiniz, ördüğümde hepsinin tek tek ölçülerini sizlerle paylaşacağım. Şöyle her yerini göstermek istiyorum çünkü gerçekten çok şık ve çok kullanışlı oldu. Şöyle göstermek istiyorum, bakın. Kapşonu yapmak istemezseniz yapmayabilirsiniz. Onun da bilgilerini birazdan sizlerle paylaşacağım. Şu anda aklımda olup da unuttuğum bir şey var mı diye şöyle bakıyorum. Çünkü gerçekten bu video için de çok uğraştım. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Ben şimdi burada böyle konuşurken siz de hemen beğeni butonuna lütfen tıklayın. Yorumunuzu yazın. Çünkü biliyorsunuz ki bu videonun birçok kişiye ulaşması için sizin beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok önemli. Tam bir hafta sürdü örmem arkadaşlar. Sizler yine elinizi hızlı tutarsanız bir haftada ya da 2 haftada örebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle içinde göstermek istiyorum. Evet, isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle motiflerle başlıyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halkayla başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Tığımı içinden geçirdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Araya bir zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan. 1, 2 ve 3. Araya bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde gruplar, ikili trabzan grupları yapıyorum. Toplamda 6 grup yapacağım arkadaşlar. Şu anda 3. grubu yaptık. Bakın şu şekilde 1, 2, 3 grup yaptık. Toplamda 6 grup yapıp hemen dönüyorum.
Evet arkadaşlar, toplamda 1 2 3 4 5 6 grup yaptım. 5 tane de bir zincirlik yuvam var. Bir zincir çekiyorum ya da şöyle yapalım. Yine hep aynı iple çalışacağımız için burada hemen ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. 2 ilmeği aynı anda kapatıp buraya da bir zincir çekmiş oluyorum. Yani zincir, şöyle tek zincirlik boşluklarımda 6 tane olması gerekiyor. Burada sihirli halkamın ipini tutup iyice ortayı küçültüyorum. Daha sonra sihirli halkamı bir düğüm atıp saklayacağım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Köşeler yapacağız. Yani 6 tane köşe yapacağız. İlk köşemin yarısını yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Arada zincirim yok. Bir zincirlik boşluğa geçtim. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Ben bir zincir çekiyorum aralara. Çünkü çok delikli bir hırk olmasını istemiyorum. Ama sizler de kasma yaparsa 2 zincir aralara çekebilirsiniz. Köşelerin tek zincirlik bölümlerine zaten geçişlerde zincir çekmiyorum. Bakın şu şekilde her boşluğa şöyle baktığımda her boşluğa bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Ben aralara bir zincir çekiyorum. Dediğim gibi sizler 2 zincir çekebilirsiniz kasma yaparsa. Evet. Bu şekilde tüm boşluklara bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. İlk battığım köşeyi, yani yaptığımız yarım köşeyi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak. Daha önce bu modeli çok çalıştık. Ama video gezmenizi istemediğim için burada da hemen anlatmak istiyorum. İlk çektiğim zincire şöyle tığın başını dolamadan battım. 2 ilmeği birden kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane köşem var. 1 2 3 zincir çekiyorum. Köşelere yine köşeler yapacağız. Bu ara boşluklara da modelimizi çalışacağız. Yine yarım köşe ile başlıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen önümdeki boşluğa geliyorum. Bu boşluklar her sırada bir tane fazlalaşacak. Hemen boşluğun içine battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Hemen alttaki trabzanların ikincisine şöyle tepeden batıyorum. İkili trabzan yapıyorum ve yine arkadaki boşluğa batıp ikili trabzan yapıyorum. Yani buraya 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Bu da modelimizin delikli olmasını engelliyor. O yüzden çoğu hırka modeline aynı şekilde bu modeli uyguluyorum. Hoşuma da gidiyor. Sizler bu modeli yapmayabilirsiniz. Direkt delikli olmasını isterseniz normal ikili trabzanla da yapabilirsiniz. Evet, köşemi yaptım. Aralarda hiç zincirim yok. Sadece köşelerin ortasında tek zincirim var. Yine boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. Hemen bir alttaki üçlü trabzanın, 3 tane ikili trabzanın ikincisinin tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Arkadaki boşluğa yine ikili trabzan. Bu şekilde tüm sırayı devam ediyorum. Sıramın sonuna geldim. Yine köşemi tamamlıyorum. Yarım köşe ile başlıyoruz. Sıra bitiminde köşeyi 3 tane ikili trabzanla tamamlıyorum. Ve tığın başını dolamadan ilk çektiğim zincirin tepesine battım. 2 ilmeği kapattım. Bu sıramda bu şekilde bitmiş oldu. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum ve yine yarım köşe ile başlıyorum. Artık aynı şekilde ilerleyeceğiz. Dediğim gibi şuradaki bakın aradaki boşluklar bu sırada 2 tane oldu. Biz üst sırada 3 tane olacak.
Yine önümdeki boşluğa battım. Bir tane ikili trabzan. Hemen bir alttaki, birinci değil ikinci trabzan tepesine battım. İkili trabzan, ara boşluğa batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. İkinci boşluğa geçtim. Bir, alttaki ikinci trabzanın tepesine battım. İkinci ikili trabzanım. Arkadaki boşluğa battım. Üçüncü ikili trabzanım. Bu sırada bu şekilde ilerleyecek. Bir üst sırada 3 tane boşluğumuz olmuş olacak. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Köşemi de yaparak. Bakın. Bir üst sırada 1, 2, 3 tane boşluğum var. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, bu sıramı da bitirdim. Yine aynı yöntemle kapatıyorum. Şöyle 3. sıranın da başlangıcını göstermek istiyorum. Yeni öğrenen arkadaşlar için eminim ki bilen arkadaşlar şimdiden anladılar bu modeli, çünkü daha önce çok göstermiştim. Bakın 3 tane boşluğum var. 3 tane boşluğa da modelle çalışacağım. Hemen alttaki ikinci trabzan tepesine batıp ikili trabzan ve boşluğa geçiyorum. Aralarda zincirim yok. Bakın ortadaki boşluğa da batıyorum. Bir alttaki, bakın buraya geldiğimde yine gördüğünüz uzun ikili trabzan, yani birinci değil ikincinin tepesine batıyorum yine. Burada bir değişiklik yok. Burayı da özellikle göstermek istedim. Hemen yanındakine geçiyorum. Ve bu şekilde istediğiniz büyüklükte yapabiliyorsunuz. Ben şimdi benim yapacağım hırka için kaç sıra öreceğimi hemen şöyle söylemek istiyorum. Ben de biliyorsunuz ki doğaçlama yaptığım için, böyle kendi üzerimde deneyerek yaptığım için tahminen 27-28 sıra yapmayı düşünüyorum. Ama tabii bu bittikten sonra değişebilir. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bu şekilde ben toplamda 2 parça öreceğim arkadaşlar. 27-28 sıra 2 tane parçamı örüp aynı bu şekilde hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben sıramı bitirdim ve ayrıyetten aynı şekilde bir parça daha ördüm. 2 parçam da bitti. Toplamda 28 sıra ördüm. 28. sıranın tüm köşelerini ördüm fakat bir köşesini örmedim. Şöyle göstermek istiyorum. Çok kafanızı karıştırmadan anlatmak istiyorum çünkü. İlk bu parçayı göstereceğim, daha sonra diğerini göstereceğim. İlk bu parçanın tek köşesini birleştirmedim. Çünkü kolunu birleştireceğiz. Şöyle hemen ebatımı da vermek istiyorum. Enine kadar oldu. Şöyle. Bakın benim sadece bir köşesi şöyle 46 santim arkadaşlar. Şöyle bir köşesi 46 santim. Şöyle katladığımdaysa bakın, şöyle katladığımdaysa şöyle de ölçmek istiyorum. Tüm ölçüleri vermek istiyorum. Bu şekilde de 42 santim arkadaşlar. Evet, eğer buraya kadar tamamsa hemen kolumuzu birleştirelim. Bakın şu şekilde motifimi tuttuğumda, bakın bu köşeyle diğer köşeyi birleştirdiğimde zaten hırkamın tek tarafının şöyle belli olmuş oluyor. Bazen her zaman diyorum kelimeleri unutuyorum. Evet, yine unuttum. Bakın şimdi burası benim kolum. Veya şurayı çevirdiğinizde şurayı da direkt kol yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet. Ama benim köşem şurada olduğu için, yani örmediğim köşe burada, bakın. Şimdi şöyle biraz yakınlaştırayım. Evet. Şöyle kameramı yaklaştırdığıma göre, evet bakın, şöyle tüm etrafını ördüm.
en son köşemin 3 tane ikili trabzanını yaptım. Bir zincir çektim. Şöyle kafanızı karıştırmadan anlatmaya çalışıyorum. Bakın burada şöyle 2 tanesini tek başına öreceğim. Daha sonra birleştirmeyi yapacağım. Şimdi normal bir şekilde burayı 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Hemen yanındakine batıyorum. Normal modelimi yapıyorum. Bakın. Yani 3 tane boşluğu tek başına örmüş oluyorum. Şöyle. Hemen yanındakine atladım. Evet. Tek başına ördüm. Evet, bakın şöyle köşeyi ördük. 2 tane de grup ördük. Şimdi burada 1 2 3 tane şöyle boşluğumuz var. Diğerinde de aynı şekilde 1 2 3 tane boşluk olacak ve hemen şuraya bağlayacağız. Bakın. Şu şekilde 1 2 3 dördüncü gruba bağlayacağız. Hemen burada bakın karşı tarafa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen karşısına geçiyorum. 1 2 3 dördüncü grubun şöyle tepesine, ilk trabzanın tepesine battım. İlmeğimi şöyle içinden geçiriyorum. Tığın başını doladım. Yine modelimi aynı şekilde yapıyorum. İkinci trabzanımı yaptım. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Karşıdaki grubun ikinci trabzanın tepesinden şöyle ilmeğimi geçiriyorum. Evet. Üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Ve üçüncü trabzan tepesine batıp ilmeğimi içinden geçiriyorum. Şöyle göstermek istiyorum hemen. 1 2 3 4 tane boşluğum olmuş oldu. 1 2 3 4 tane boşluğum oldu. Yani 4'er tane boşluk bırakmış olduk yaka kısmından. Siz bu yaka kısmını yine kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben 4 boşluk bıraktım ama sizler 3 4 5 kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Benim için 4 boşluk yeterli olacak. Ve yine aynı şekilde karşı boşluğa geçtim. İkili trabzan yaptım. Hemen karşı grubu bakın. Karşısındaki grubun ilk trabzanın içinden geçiriyorum. Çok kolay bir birleştirme yöntemi. Hemen modelimi yapıyorum. Trabzan biter bitmez hemen karşıdaki trabzan tepesine batıyorum. Ve ilmeği içinden geçiriyorum. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Ve karşıdaki grubun son trabzan tepesine batıyorum. Gördüğünüz gibi birleştirme inanılmaz kolay. Dikmekten daha kolayıma giden bir model. Biliyorum her videoda bu birleştirmede aynı şeyi söylüyorum. Ama gerçekten dikmekten daha kolay geliyor bana bu birleştirme. Hem buranın son sırasını örmüş oluyoruz. Hem de birleştirme yapmış oluyoruz. Daha ne olsun? Değil mi? O yüzden çok kolayıma giden ve çok da şık duran bir birleştirme. Şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel duruyor. Hemen üçüncü trabzanımı yapıyorum. Ve karşı grubun bakın üçüncüsüne denk geliyor. Hemen şöyle içinden geçiyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Ve hemen önümdeki boşluğa battım. Ve bakın hemen üçlü grubun ilk trabzanını batıyorum. İlmeği içinden geçirdim. İkinci trabzanımı yapıyorum. Evet. İkinci trabzan tepesinden geçirdim. Kameranın karşısında bazen ilmek kaçıyor. Kusura bakmayın. Evet. Şöyle kucağınıza aldığınızda inanın daha böyle rahat yapacaksınız. Ben şöyle masada yaptığım için biraz zorlanıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde birleştirmem. Çok uzun uzun göstermeme gerek yok. Şöyle ben hemen kol bitimine kadar şöyle birleştirip hemen döneceğim.
Evet arkadaşlar, böyle şöyle sıranın sonuna geldim. Burayı da göstermek istiyorum. Şöyle köşeyi bakın tamamlayacağım. Sıramın sonundayım. Şöyle yine tek tek batırıyorum. Üçüncüyü de aynı şekilde battım. Burada bir zincir çekiyorum. Bakın. Şöyle birleştirme noktasında hemen şu köşenin içinden geçiriyorum. Şöyle düzgün bir görüntü sağlamak amaçlı. Şöyle bir zincir daha çekip şu ilk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çekiyorum. İpimi keseceğim. Şöyle ilk kolumun birleştirmesini yapmış oldum. Daha sonra bu kolu devam edeceğimiz için ipi saklamıyorum. İple beraber öreceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın çok güzel bir şekilde yakamızın ayrımını ve kolumuzun birleştirmesini bitirdik. Şöyle bir parçam var, daha var demiştim. Aynı şekilde diğer parçamın da bir sırasını gördüğünüz gibi örmedim. Bununla aynı şekilde gösterdiğim gibi birleştirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle iki parçanın da kol bölümlerini birleştirdim. Hemen şöyle ekranın aldığı kadar göstermek istiyorum. İki parçam da ayrı ayrı. Şimdi bu parçaları biz normalden küçük yaptık. Neden? Kollar, biz bedenimize göre bu parçaları yapsaydık kolları inanılmaz büyük oluyor. O yüzden birleştirdikten sonra çerçevesini tekrar öreceğiz. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bakın, kolu birleştirdikten sonra hemen sırt bölümünü şöyle 2 sıra tekrar ördüm. Bakın 2 sıra ördüm. 2 sırada diğerini, daha doğrusu bir sıra öreceğim. İkinci sırada da sırt bölümünü birleştireceğiz. Şimdi şöyle ip kırdım ben. Sizler ip kırmadan da hemen kolunu birleştirirken örebilirsiniz. Ama çok kafa karışıklığı olmaması için ipi kırdım. Evet. Şöyle bakıyorum. Ben bunu örerken de aynı şekilde arkadaşlar ipi kıracağım. Yani çok pardon. Diğer parçaydı. Evet. Şöyle bakıyorum. Parçaları karıştırmayalım. Hemen şu parçayı aldım. İpime bir düğüm attım ve köşeden başlıyorum. Bakın. Şöyle köşenin içine battım. Diğer tarafı da aynı şekilde ördüm. 2 tane zincir çekiyorum. Direkt biraz yakınlaştırayım. Boşluğun içine battım. Yine modelimi çalışıyorum. Bir sıra bu şekilde öreceğim. İpimi koparacağım. Tekrar başa gelip sırt bölümünü birleştireceğiz. Sırtı da genişletmiş oluyoruz bu şekilde. 4 sıra sırtı genişletmiş oluyoruz. Siz bedeninize göre şöyle kolunuzdan geçirdiğinde iki modeli de sırtınızda ne kadar bölüm kalıyorsa, ne kadar bol istiyorsanız o şekilde sadece 4 sıra değil 6-7 sırada genişletebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Üzerinize giyip veya hediye edeceğiniz kişinin üzerine giydirip nereleri fazlalaştıracağınız veya eksilteceğinizi bulabilirsiniz. Evet, ben bu şekilde sıranın sonuna kadar, yani yaka kısmına kadar şöyle bakın şuraya kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi sırt bölümündeyim ve bir sıra bu şekilde ördüm. Burada tığın başını doluyorum. Bakın sona geldim. Hemen şu köşenin içine batıp ikili trabzan yaparak burayı bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ters olmaması için ipi kırıyorum ve tekrar başa geliyorum. Tekrar geri dönersem tersten olacağı için böyle bir çözüm buldum.
tekrar bakın. Şöyle ilk burada 3 tane zincir çekmiştik. Hemen o zincirin tepesine batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen sırt bölümünü şu şekilde birleştirmeye başlayacağım. Kolu nasıl birleştirdiysek bunu da aynı şekilde birleştireceğiz. Sadece tek bir püf noktası var. Buraya zincir çektiğimiz için hemen şuradaki zincirin tepesine batıyorum. Biraz yakınlaştırayım. Evet. İlk çektiğim zinciri şöyle ilk zincirin içine geçirdim. Ve hemen bu zincirin içine ikinci trabzanımı yapıyorum. İkinci trabzanımı yine model olarak yapıyorum. Bakın. Bu şekilde. Ve hemen buradaki zincirin içinden geçiriyorum. Burada da 3 zincir vardı. Tekrar zincirin içinden geçiriyorum. Ve hemen diğer boşluğa geçiyorum. Diğer boşlukta da yine aynı şekilde devam edeceğim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın 3 tane ve bu şekilde devam edeceğim. Zaten kolda göstermiştim. Tekrar uzun uzun göstermek istemiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sırt bölümünü kapatmaya. Evet arkadaşlar, ben sırt bölümünü şöyle hemen göstermek istiyorum. Birleştirdim. Şöyle iki taraftan da ikişer sıra ördüğümüz hiç belli olmuyor batik ip olduğu için. Bence çok güzel oldu. Dediğim gibi parçaları küçük örmüştük ve öre öre istediğimiz boyutları getireceğiz. Ben şimdi önden biraz daha örmek istiyorum. Bakın şöyle 2-3 sıra daha hem önden hem de şu etek kısmından, yani şu şekilde geleceğim. Şu şekilde dönüp tekrar yukarı doğru gideceğim. Daha sonra ister ipi kesin oradan devam edin. İsterseniz de tersten örerek 2-3 sıra öreceğim arkadaşlar. Şöyle hemen başlangıcı göstermek istiyorum. Şöyle hemen yakadan başlayabilirsiniz. Şu şekilde hemen şu yakadan başlıyorum. Şöyle hemen köşeden başlıyorum. Köşemin içine bu sefer 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle birlikte ve daha sonra modelimi uyguluyorum şu şekilde. Diğer tarafa gelene kadar, yani diğer yaka tarafına gelene kadar bu şekilde örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, fazla video uzamaması amaçlı ben 2 sıramı ördüm. Şöyle etek kısmından da toplamda 2 sıra ördüm. Siz üzerinize giyersiniz. Şu kapanma yerinin ne kadar uzun olmasını isterseniz sadece dediğim gibi 2 sıra değil 3-4 sırada örebilirsiniz. Ben çok örmedim çünkü lastik kısmında yapacağız. Hemen şöyle etek boyunu göstermek istiyorum. Etek boyu benim için arkadaşlar kısa. O yüzden etek boyunu da uzatmak istiyorum. Uzatmayı da aynı şekilde yapacağım. Bu sefer sadece etek kısmını, yani şöyle tuttuğumda şu şekilde diğer etek kısmına kadar, yani hırkamızın boyunu uzatacağız arkadaşlar. Ben çok kısa sevmiyorum. O yüzden şöyle istediğim boya gelene kadar öreceğim. Şimdi kaç sıra öreceğimi bilmiyorum. Üzerime ölçerek ben sırayı halledeceğim. O yüzden sizlere şu anda sıra vermek istemiyorum. Ama bitirdiğimde zaten kaç sıra ördüğümü hep beraber göreceğiz. Burayı yine çok uzatmak istemiyorum. Aynı şekilde ister ipi kesebilirsiniz. Ben genelde her sıra önde olsun istediğim için ipi kesip tekrar baştan başlıyorum. Ama sizler ipi kesmek zorunuza giderse hemen bu bölümü arkadaşlar şöyle ters düz, yani şurası bittiğinde mecbur arkaya çevirip
arkadan devam edeceksiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Dediğim gibi şu anda kaç sıra öreceğimi bilmiyorum. Ben sıralarımı tamamladıktan sonra hemen tekrar sizlerin karşısında olacağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde sadece etek kısmını öreceğim. Yani şöyle göstermek istiyorum. Sadece bakın, şuradan geliyorum. Şuraya, ister buradan geri dönersiniz, isterseniz tekrar buradan yeni başlayabilirsiniz. Benim vereceğim sırayı da yapmayabilirsiniz. Tamamen üzerinizde ölçüp boyu ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Ben hemen sıralarımı bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle etek bölümünü, hırkanın alt bölümünü bitirdim. Kaç sıra ördüm derseniz şöyle bakın, şu hizadan şöyle şu kadar ördüm. Hemen şöyle size bir ölçü vermek istiyorum. Ne kadar örmüşüm? 10 santim örmüşüm. Bu benim için yeterli. Zaten lastik de geleceği için biraz daha uzayacak. Ve hemen şöyle kolumuzu göstermek istiyorum. Kolumun tekini ördüm. Şimdi diğerini beraber öreceğiz. Onu da aynı şekilde uzattım. Toplamda 13 sıra ördüm. Onu da hemen ölçüyorum. Şöyle, onu da 9,5 santim diyebiliriz. 9-10 santim. Yine lastik geleceği için fazla uzatmadım. Sizler kendi ayarınızda yapabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Uzunluğunu diğeriyle beraber bakın. Şöyle bakın, şu kadar fazla. Şimdi diğer kola hemen gelelim. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Yani bu bölümlerde istediğiniz kadar üzerinize giyiyorsunuz ve istediğiniz kadar o bölümleri büyütebiliyorsunuz. Hemen şöyle ipime bir düğüm atıyorum. Batik iple yapmanın en büyük iyi olan tarafı da gördüğünüz gibi birleştirdiğimiz ve sonradan eklediğimiz yerler kesinlikle belli olmuyor. Sanki bir bütün halinde örülmüş, karşıdan gören hiç kimse altıgen bir hırka olduğuna inanmaz diye düşünüyorum. Çünkü ek yerleri kesinlikle belli değil. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam etmek istiyorum. Arkadaşlar, ben şöyle tam bitiş noktası ve başlangıç noktasını göstermek istiyorum. Aynen bu şekilde örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle sıranın sonuna geldim. Sonuncu grubumu yaptım. İlk yaptığım grubun şöyle trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Ve hemen bir alttaki ikinci trabzan tepesine batarak ikili trabzan. Yine arkaya battım. İkili trabzan ve sıralarımı bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Ben yine 12-13 sıra örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, kol bölümlerim bitti. Sıra geldi son olarak bu rengimizle, bu ipimizle kapşon bölümünü yapmaya. Arkadaşlar, kapşonlu yapmak istemiyorsanız bu bölümde kapşonu seyretmeyebilirsiniz nasıl yapıldığını. Direkt bu bölüme lastik gidebilirsiniz. Birazdan zaten tüm bölümü lastikle kaplayacağız ve boyunu da aynı şekilde ilerleyebilirsiniz. Ama ben hırkamı kapşonlu istediğim için hemen şöyle kapşonun yapılışını göstermek istiyorum. Burada artık ipleri daha sonra ben saklayacağım. Şimdi şu biraz yakınlaştıralım. Aslında hiçbir değişiklik yok. Yine başlangıcı aynı. Bakın şöyle burada 3 zincir çekmişim. Hemen o 3 zincirin tepe noktasına batırıyorum. Ve burada 2 tane zincir çektim. Bu zincir boşluğuna 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi buradaki boşluklar yine aynı şekilde her boşluğa batarak yine modelimi yapıyorum.
Şöyle. Bakın burası biraz zor olabilir çünkü şöyle kenara 2 sıra yapmıştık. O yüzden buralar biraz şaşırtabilir sizi. O yüzden şöyle göstermek istedim. Daha sonra tüm boşluklara bakın. Aynı şekilde ilerliyorum. Eğer dediğim gibi kapşon yapmak istemiyorsanız burayı atlayabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Artık burayı biliyoruz. Tüm kolları da kenarları da aynı bu şekilde devam ettik. Ben bir sıra daha göstermek istiyorum bu bölümü. Sıra sonuna kadar devam edip hemen döneceğim. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Hemen şuraları da biraz kapşonun büyük olmasını istediğim için bakın şu birleşim yerlerde 3 trabzan buraya, 3 trabzan da buraya yaptım. Birleşim yerlerinde bakın aynı şeyi uyguladım. Biraz geniş olmasını istiyorum kapşonumun, çünkü hemen bakın burada az önce hep böyle yaptığımızda ip koparalım baştan başlayalım dedim. Ama az önce bir püf noktası buldum. Hemen sizlerle göstermek istiyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Bu püf noktasıyla artık ipimizi kesmeyeceğiz. Hemen sizlerle de paylaşmak istedim. Şöyle ilk boşluğa batırıyorum. Bakın normalde şu şekilde, şu ipi şuradan bir alayım. Normalde buradan almamız gerekiyor ya. Şöyle çeviriyorum. Önden batıyorum. İkili trabzan. Daha sonra yine boşluğa batıp ikili trabzan. Yine modelim önde olmuş oluyor arkadaşlar. Az önce böyle öre öre keşfettim. Bakın tersteyim şu anda. Tığın başını doladım. Bakın hemen şöyle önden ikinci trabzan tepesine battım. Ve ikili trabzan. Üçüncü trabzanımı da boşluğa yaptım. Bu şekilde kaç sıra öreceğimi yine bilmiyorum. Yine baş çevreme ölçe ben öreceğim. Sizler de aynı şekilde hırkayı giyin, başınıza doğru tutun. İstediğiniz noktaya gelene kadar devam edin. Ben de öyle yapacağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde dediğim gibi istediğim boyuta gelene kadar hiç ipi kesmeden devam edeceğim. Ön yüzünün nasıl olacağını biliyorsunuz zaten, gördüğünüz gibi. Evet, ben hemen kapşonumu da örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben kapşonumu şöyle göstermek istiyorum. Bitirdim. Kaç sıra olduğunu sizle paylaşmayacağım çünkü saymadım, bayağı bir ördüm. O yüzden hemen size şöyle bir ölçü vermek istiyorum. Ne kadar örmüşüm? Toplamda 29 santim örmüşüm arkadaşlar. Baş çevremi ölçerek ördüm. Baş çevrenizden tam baş çevrenizi kapatacak gibi değil de daha da yüksek örebilirsiniz. Veya benim verdiğim ölçüde yapabilirsiniz. Bakın şöyle en son sırada tam yarıdan bölüyorsunuz ve yarıya kadar örüyorsunuz. Buradan yarısını da birleştirerek öreceğiz. Ben de 26 tane grup vardı ve yarıya böldüğümde 13 tane grup yaptım. Bakın bu şekilde. Daha sonra şimdi bunu birleştirerek yapacağım. Çözüldü. 13.'yü tekrar öreceğim. Evet. Kamerayı biraz yakınlaştırmak istiyorum. Evet. Şimdi 14.'ye geçtiğimde bir tane ikili trabzan yapıyorum. İlmeği uzattım. Hemen 13. yani yanındaki grupların ilkine battım. İlmeğin içinden geçirdim. İkinci trabzanımı yapıyorum. Yine modelimi yaparak yapıyorum. Ve ikincisinin içinden geçiriyorum. Üçüncü trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanın içinden geçiriyorum.
Bu şekilde kapşonumuzu da birleştirmiş oluyoruz. Hemen önümdeki boşluğa geçtim. İkili trabzan. Bakın hemen diğer gruba geçiyorum. Diğer grubun ilk trabzanın içinden geçirdim. Hemen burada ikinci trabzanımı yapıyorum. Ve ikinci trabzanın içinden geçiriyorum. Kapşon birleştirmem de bu şekilde arkadaşlar. Biliyorum video biraz uzadı ama tüm ayrıntıları tek tek göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde kapanıyor. Bir tane daha göstereceğim. Hemen normal kollarımızı birleştirdiğimiz gibi burayı da birleştiriyoruz. Hiç burada düğmeler haricinde hiç dikiş kullanmıyoruz. Sadece bu hırkada sadece düğmeler için dikiş kullanıyoruz, iğne kullanıyoruz. Diğer tüm parçaları hep örerek birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. İpimi kestim ve gördüğünüz gibi kapşonum hazır. Şöyle hemen hırkamı çevirmek istiyorum. Hırkamız bitti. Sadece lastik kısımları kaldı. O lastik kısımlarını sizler nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şu kapşonun güzelliğine bakar mısınız? Evet. İster burada ikili trabzanlarla etrafını örebilirsiniz. Kollarını sıkıştırmak istemezseniz direkt ikili trabzanla bu şekilde bırakabilirsiniz. Etrafını da aynı şekilde veya etrafını bu şekilde de bırakabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben şöyle çok bol bırakmak istemediğim için lastik yapacağım ve hemen şöyle ipimi göstermek istiyorum. Arkadaşlar, Alize Süperlana aynı markadan bulamayacağım için en yakın ip Alize Süperlana, hemen hemen birbirine çok yakın ipler. Hemen bunun da kodunu vermek istiyorum. Şöyle 404 arkadaşlar, renk numarası çok güzel bir pudra rengi. Gördüğünüz gibi içinde de aynı renk var. O yüzden çok uyacağını düşündüm. Lastiklerini farklı renkte örmek istedim. Patlaması amaçlı, şöyle güzel görünmesi amaçlı. Aynı renkten yapsam çok boğacak gibi geldi. Ama yine sizin zevkinize kalmış diyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle tığımdan bahsetmek istiyorum. Lastik kısmının birazcık dar olmasını istediğim için 2.50 milimlik tığ kullanacağım. Ama sizler çok dar olmasını istemezseniz normal kullandığınız tığla yapabilirsiniz. Yani ben kullandığım tığdan 1 numara küçük tığ kullanıyorum. Evet, hemen şöyle herhangi bir trabzan tepesine battım. İlk başlangıç olarak 2 zincir çekiyorum. Daha sonra tığın başını dolamadan 2 tane trabzan tepesine tek tek batıp ilmek alıyorum. Bu 2 ilmeği 2 kere de kapatıyorum. Hemen yanındaki trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yan yana 2 tane trabzan tepesine tığın başını dolamadan ilmek çekip tığımda topluyorum ve 2 seferde kapatıyorum. Yani bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada eksiltme yapmış oluyorum. Bu 2 trabzanı da tek trabzana düşürüyorum. Tığın başını dolamadım. İlmek aldım. Hemen yanındakinden de ilmek aldım. İkili trabzan yaptım. Hemen yanındakine bir tane ikili trabzan. Diğer 2 trabzana tek tek batıp ilmek aldım ve ikili trabzan yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Bu şekilde eksiltme yapacağız. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son 2 trabzanımı da kapatıyorum ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıp kaydırmayla kapatıyorum.
Burada 3 zincirim var ve hemen lastik kısmına geçiyorum. Bakın şöyle birazcık kapandı ve lastiğimizi yaptıkça da kapanacak. Tığın başını doluyorum. Hemen önümdeki trabzan tepesine değil de hemen şöyle beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Bir trabzanı önden, bir trabzana arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Bir önden beline doluyorum. Bir arkadan beline dolayarak ikili trabzan. Bu sırayı bu şekilde bitirelim. Bir önden, bir arkadan beline dolayarak. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Her sırada iyice kapanacak. Eksiltme yapmayacağız ama o kendi kendine kapanacak arkadaşlar. Şöyle yine 3 zincirle başlıyorum. Bakın bu sıradan sonra artık önden beline doladıklarımı önden beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Arkadan beline doladıklarımı ise arkadan beline dolayarak devam ediyorum. İstediğiniz sıra yapabilirsiniz. Ben şu anda kaç sıra yapacağımı bilmiyorum. Şöyle biliyorsunuz, ben doğaçlama yapıyorum. O yüzden böyle üzerime giyip aynada bakıp kaçıncı sırada daha güzel duruyorsa o sırada bırakacağım. Sizler de aynı yöntemi deneyin. Üzerinize giyin. Şöyle bir bakın. Şöyle gördüğünüz gibi zaten ortaya çıktı lastik bölümü. Her sırada bu şekilde önden beline doladıklarımızı önden, arkadan beline doladıklarımızı arkadan örerek devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben kol lastiklerimi bitirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Çok şık oldu bence. Hemen şöyle sayı değil de ölçü vermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar 6 santim 5,5 santim diyelim. Sizler gene istediğiniz şekilde uzun veya daha kısa örebilirsiniz. Evet, şimdi şöyle hem kapşon hem de şöyle etek kısımlarına lastik uygulayacağız. Hemen nereden başlayalım? Şöyle şuradan başlamak istiyorum. Bakın. Hemen ipimi alıyorum. Yine 3 numaralı tığ kullanacağım. 2.50 milimlik tığ sadece kol lastiklerinde yaptık. Şimdi bu ipleri de daha sonra saklayacağım. Hemen şöyle ilk trabzan, ilk köşeye şöyle batırıyorum. Ve burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın burada yatık trabzanlar var. Hemen kameramı yakınlaştırmak istiyorum. Evet. Bakın yatık trabzanların şöyle hemen tepelerine, yani ortalarına batırıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Şöyle eğer kasma yaparsa bir değil 2 tane yapabilirsiniz. Burayı kendinize göre ayarlayın. Bu şekilde yatık trabzanları şu şekilde devam edeceğim. Şuraya geldiğimde ise bakın zaten trabzan tepeleri var. Her bir trabzana birer tane ikili trabzan yapacağım. Ve burayı komple çevreleyeceğim. Tekrar şuraya gelene kadar komple ikili trabzan yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın tam olarak etek bölümünü bitirdim. Sona geldim. Bakın burada bir kasma olmaması için şuradaki bölüme toplamda 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere 2 oldu. 3 ve 4. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Şimdi
kollarda ne yaptıysak onu uyguluyoruz arkadaşlar. Ama şöyle aklınız karışmaması için bakın komple ikili trabzan şeklinde her tarafını gezdim. Şimdi etek bölümüne gelince, yani şuraya, buraya da isterseniz lastik yapabilirsiniz. İsterseniz de bakın şu bölüme, şuradan göstereyim. Şu bölüme geldiğinizde burayı direkt ikili trabzanda yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yine başlangıcını göstermek istiyorum. Kamerayı biraz yakınlaştırayım. Yine bakın burada 3 tane zincirle yükseliyorum. Ve hemen önümdeki trabzanın beline dolayarak ikili trabzan. Hemen yanındakinin arkadan beline dolayarak ikili trabzan. Yani bir önden beline doluyorum. Bir arkadan beline doluyorum. Kol lastiklerinde ne yaptıysak burada da onu yapıyoruz arkadaşlar. Hemen ilik konusuna da, genelde ben hırkalarda ilik açma noktasını hep atlıyorum. Sonlarda size söylüyorum. Hemen burada onu da göstermek istiyorum. Bakın, ilik açmak istediğiniz yere düğmenizin büyüklüğüne göre şöyle 3-4 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanın beline dolayarak bakın buraya bir ilik açmış oldum. Şimdi bir üst sırada ne yapacağız? Normal önden aldıklarımızı önden, arkadan aldıklarımızı arkadan ve buraya geldiğimde kaç zincir çekmiştim? 4 zincir çekmiştim. Hemen buraya 4 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bu şekilde ben lastiğimi bitiriyorum, iliklerimi açıyorum ve hemen karşınıza geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben lastik bölümlerimi bitirdim. Hemen şöyle göstermek istiyorum ve ölçüsünü de vermek istiyorum. Şöyle 4 santim kadar örmüşüm. Bir sıra daha gidebilirmişim. Yani 5 santim olabilirmiş. Ben daha sonra eklerim, önemli değil. Gördüğünüz gibi şöyle bu düğmeleri Instagram hesabımdan ve YouTube kanalımdan sizlerle paylaştım. Dedim ki açık renk mi koyu renk mi olsun diye. Sizler koyu rengi tercih ettiğiniz için koyu renk ahşap düğmeler ekledim. Ve gördüğünüz gibi çok güzel, çok şık bir hırka. Hırka demek istemiyorum arkadaşlar. Mont gibi bir şey oldu. Eminim monta ihtiyacınız olmayacak. Kış boyu üzerinizden çıkarmayacaksınız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bir modelin daha sonuna geldik. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım diğer videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.